YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bir ağaç ev incelemesi yapacağız. Alt kat 33 metrekare, üst kat 33 metrekare, toplam 66 metrekarelik 2 oda 1 salon, geniş, güzel, ferah bir ağaç ev incelemesiyle karşınızdayım. Bu evin peyzajı da çok güzel yapıldığı için peyzajını da size gösteriyorum. Belki size fikir olur diye. Evin giriş tarafındaki verandayı görüyorsunuz. Ön cepheden bakıyoruz. Üst tarafında yine seyir terası bulunuyor. Seyir terası da 4'e 4'lük 16 metrekarelik gayet geniş güzel bir teras. Şu anda evin arka tarafından bakıyoruz. Ahşap rengi üzerinde antrasit çizgileri görüyoruz. Klimasından arkasındaki deposuna, şofbeninden kombisine kadar bir evde ne varsa uydusuna kadar normal burada da aynı şeylerinizi kurabiliyorsunuz. Bu evlerde soba yanıyor mu? Evet yanıyor. Doğalgaz uyumlu mu? Evet uyumlu. Yani arsanızda ne mümkün ise bu evde de onu kurabiliyorsunuz. Lütfen videoyu ilerletmeden dikkatli bir şekilde tüm detaylarıyla dinleyiniz ki yorumlarda sorduğunuz soruların yanıtını aslında videoda veriyorum. Ancak belki kaçırıyor olabilirsiniz ki o tarafını tekrar yorumda sormuş oluyorsunuz. Arka tarafında depo gibi bir çıkıntı yapabilirsiniz. Burada tuvalet çıkıntısı da yapılmış, depo çıkıntısı da yapılmış. Eve ön cephesinden baktığınızda alt kattaki terası yine burada mesnetlerle şık bir şekilde tutturulmuş görünüyor. Gölgelik tarzında da yapılmış, gayet evi daha büyük ve ihtişamlı gösteren bir detay ön taraftaki terasları. Bu eve aynı zamanda taşıyabiliyorsunuz. Mobildir. Bu aynı modeli taşınabilir şekilde de yapıyorsunuz ve imar olmayan bir arsanızda da motorsuz taşıt ruhsatıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Motorsuz taşıt ruhsatı olduğu için de tabii ki motorlu taşıt vergisi olmamış oluyor. Hani imar konusunda sıkıntınız varsa düşünebilirsiniz. Tabii ki yerel otoritelerle bunu oturup belediye ile konuşup net durumunu öğrenmek lazım. Gerçekten bu açıdan çok şık görünen bir ağaç ev incelemesi yapacağız. Ahşabın üzerinde antrasit PVC'leriyle çok şık. Ayrıca iç tarafı da bu kaliteyi aynı şekilde yansıtıyor. Şu anda ön taraftan terasın olduğu yerden içeriye girdik. Mutfak salon alanına bakıyoruz. Burada bir oda, banyo, tuvalet de var. Toplam 33 metrekare. Mutfak dolaplarının arasında hemen tezgahın üzerinde havalandırma ve aydınlatma penceresini mutlaka yaptırın. High glass mutfak dolapları yapıldı. Yine mermeritten tezgah kullanıldı. Beyaz renkli ankastre seti tercih edildi. Gayet geniş ve yeterli büyüklükte. Hani bu evleri 66 metrekare bana yeter mi gibi düşünmeyin. 6 kişi çok rahat bir şekilde yaşamanız mümkün. Yukarıda yine 220 santimlik tavan yüksekliği mevcut. Bakın gayet geniş dolaplar, gayet şık görüntüsü. Normal bir evden çok büyük farkları yok. Gidip gördüğünüz zaman siz de bunu kendi gözlerinizle onaylayacaksınız. Gerçekten hani bu kadar taşınabilir ve mobil bir evden aslında biraz dar olması veya işte eni açısından yetersiz olması beklenir ama gayet yeterli olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Şimdi PVC'lere bakıyorsunuz. İçlerinde yine bunların jalüzileri de yapılmış durumda. PVC'leri de gayet kalitesi güzel, bilindik markalar, piyasada bilinen markalar kullanılıyor. Tabii ki sizin tercihinize göre bu markalar değişiklik gösterebilir. Eve geriden baktığınız zaman ilk girişte salon bölümünde gayet ferah, geniş bir alan gördük. Burada tercih edilen renkler, işte mermeritin renkleri, musluğun tipi, markası, çeşidi, bunların tamamı kişiselleştirilebiliyor. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Rengini, desenini, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Yukarıda yine ahşapla birleşim yerlerinde halatlarla gizleme yapılmış görüyorsunuz. Ahşabın dokusu çok güzel. Yani baktığınız zaman, salonda oturduğunuz zaman tavanda ve yan duvarlarda ahşap görüntüsü çok ferahlatıcı bir ortam sağlıyor. İç tarafına vernik uygulaması yapılmıyor. Sağlığa zarar vermesin diye sadece dışa yapılıyor. Dilerseniz evinizin iç duvarlarına alçıpan plakalarla burada yapıldığı gibi kaplatabilirsiniz. Normal e, dairelerinizde oturduğunuzda duvar nasıl yekpare görünüyorsa bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Dilerseniz de evin iç tarafında yine bu ahşap rengiyle doğal ahşapla çam ağacıyla yaptırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Evin içerisinde genel anlamda bir ferahlık söz konusu. Hani genişlik ve yeterlilik anlamında
gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şu an evin giriş katındaki yatak odasına bakıyoruz. Bu yine 33 metrekarelik alan. Bakın sol tarafta salon mutfak bölümü var. Kapıların tamamı el yapımı şekilde. Bütün parçaları ağaçtan, tomruktan el yapımı şeklinde, üretim şeklinde yapılıyor değerli dostlarım. Bir tane video var kanalda. Onu da izlerseniz nasıl üretildiğini anlarsınız. Şimdi bu şeyleri de koyacağım. Videonun sağ üstünde de görünecek bu. Ağaç evlerin nasıl yapıldığı, bir ağacın, bir tomruğun nasıl anahtar teslim haline getirildiğini anlatan bir video çekmiştik. Onu da seyrederseniz ağaç evin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. PVC birleşim yerlerini, duvarla birleştiği yerleri ve PVC'nin kalitesini görmeniz için bizzat açıp kapatıyoruz bunu ki bu kaliteyi siz de kendiniz görün. İç duvarların kalitesine bakmanızı istiyorum. Banyo, tuvalet bölümünde kullanılan malzemelerin tamamı değiştirilebilir ve sizin zevkinize göre tekrar baştan yapılabilir. Bütün bu mobilyalar, zemin, seramik tamamı değiştirilebilir. Hatta bu evin modelini de değiştirebiliyorsunuz. Yani salonla odaların konumlandırılma şeklini, tavan yüksekliğini, işte enlerini, seramiklerin çeşitlerini, aklınıza ne geliyorsa burada gördüğünüz her şeyi kişiselleştirebiliyorsunuz ve sizin talebinize göre değiştirebiliyorsunuz. Yeniden çizim yaptırabiliyorsunuz. Bunun dışında zaten açıklama bölümünde size web sitesini de koyacağım. Burada belki onlarca model var farklı farklı. Hem fiyatları hem modelleri hem malzemeleri farklı modeller var. Burada mutlaka kafanıza yatan bir model olacaktır. Yine de aklınıza yatmazsa bu modeller kendiniz çizip bu evi yaptırabiliyorsunuz. Şu anda evin üst katına çıkıyoruz. Girişte karşı tarafta yatak odasına bakıyoruz. Yani şu ahşapın dokusu çok güzel. Üst katta bakın alçıpan plakalar kullanılmamış yan duvarlarda. Doğrudan ahşap görüntüsü var. Şu görüntü içeriye girdiğiniz zaman siz de gelip baktığınız zaman bu eve çok ferah bir hissiyat verecektir size. Ahşapların montesini ve işçilik detaylarını görmeniz için çok yakından çekim yapıyorum ki hem ahşabın dokusunu hem de birleşim kalitesini görmeniz için. Burada birleşim yerlerinde dikkat edin, normal tel zımba kullanılmıyor. Burgulu cıvata kullanılıyor ki zamanla o tel zımbalardaki esneme, açılma yapılmasın diye. Normal duvara asabiliyorsunuz birçok malzemenizi. Burada aynı şekilde jalüziniz, aynanız, resminiz, duvara asılabilecek her şeyi asarak kullanabiliyorsunuz. Klima, kombi, soba, arsanızda hangi imkan varsa bunları uygulayabiliyorsunuz evinize. Bütün videolarımızda açıklama bölümünde, videonun hemen altında bakın. Açıklama bölümü var. Video hakkında detaylı bilgi var. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bu detaylı bilgileri videonun altında açıklama bölümüne yazıyorum. Fiyatı, bu firmanın iletişim bilgisini, firmanın web sitesini ki web sitesinde zaten onlarca bu evin şablon modelleri de var. Aklınıza yatan modeli mutlaka bulmanız mümkün. Aynı zamanda doğrudan firmayı arayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben birden fazla firmanın videosunu çekiyorum ve ücret almadan bunları size danışmanlık olması için sunuyorum. Bu firmayla doğrudan görüşüp kendiniz fiyat alabilirsiniz. Ben burada fiyatıyla birlikte ev modeli uygunsa ve benim de kafama yattıysa bu evi yayınlıyorum. Bu şekilde size danışmanlık vermiş oluyorum. Üst taraftaki 4'e 4'lük 16 metrekare seyir terasına çıktık. Bu terasın da üst tarafında bakın sundurma bölümündeki desteklerin, mesnetlerin birleşim yerini görmenizi istiyorum. Sundurma kenarlıklarında yine süsleme çalışması yapılmış. Aralarda antresit çizgilerle buraya bir dinamik kontrast bir yapı verilmiş. Terastaki bu seyir alanındaki yan taraftaki korkuluklarında daha kalın olması tabii ki gerekiyor. Buradaki işçilik detaylarını da görmenizi istiyorum. Kanalda 150'ye yakın ev incelemesi yaptık. Bunun içerisinde ağaç evler var, prefabrik yapılar var. Sizce bu yapılar uygun mu? Yani siz bunları ev olarak kullanır mıydınız, tercih eder miydiniz? Ediyorsanız da sebebi nedir? Yani imar durumu mu yoksa başka sebeplerle mi? Beğendiyseniz eğer lütfen videoyu beğenmeyi, dostlarınıza bu evi beğendim sen de izle demeyi lütfen unutmayın. En yeni modeller için, piyasanın en güzel modelleri için Prefabrikane kanalını Instagram, TikTok ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum değerli dostlarım.